Evet, videonun 9. Serisinde devam edeceğiz. 9. seride ne gibi değişiklikler yapacağız? Yeni barondan aldığımız köyü taşla biraz daha geliştirip taşı diğer merkez köyümüze aktaracağız ve diğer köye de aktarabiliriz. Ya baronun şu anda baron için tam zayıfladı diyemeyiz barona. Çünkü tek bir yeri bile olsa baron hala bir tehlike arz edebiliyor. Ama siz güçlendiğiniz zaman artık baronun size saldırabileceği limitler belli. Ben zamanında toplamda saldırmasında 250 askere kadar çıktığını görebildim. Yani o kadar fazla saldırdı. E, Bakalım biz görecek miyiz saldırgan modda? E, Yenilir miyiz? Yenilirsek ne olur? Bence yenilirsek tekrar alırız köyümüzü. Yani merkezi biz de işgal ederiz. Onun için aslında buradaki nüfuzumuzun şeyi çok önemli. Çünkü yeni bir yere almak istediğimizde, örneğin şurayı almak istediğim yine bir 2000 nüfuzla hak iddia edebiliyorum. Tabii böyle hızlı hızlı gitmeyelim. Yani zaten dediğim gibi şu anda neden olduğunu bilmiyorum ama paralı asker kiralayamıyorum. Yani saldırgan modda olduğum için mi? Ha bir hep okçular var. Aynı ekip siz de gördünüz eğer izlediyseniz. Onlar da şu anda bir şurada duruyor an itibariyle. Neyse biz kaldığımız yerden biraz devam edelim. Aklımda bir şey var hazır başlamadan. Şimdi burada biliyorsunuz köyümüzün özelliği Vogtland'ın bağrından dediğimiz Vogtland. Yani nasıl telaffuz edilir? Böyle telaffuz edilir. Burada bizim için küçük ticaret önemli. Yani biz küçük ticaretten para kazanabiliyoruz. Onun için burada yönelebileceğimiz ve bakabileceğimiz tek şey küçük ticaret. Bakmamız gereken de o zaten. Ve burada da işte demir cevherini biraz satabiliriz. 1000 olmuş. 2'den satıyoruz aslında. İhraç edelim. Demir levha büyüye giriyor herhalde bakalım. Aynen büyüye giriyor ve aynı para gördüğünüz gibi. Normalde Vogtland'ı seçmeseydik bu da bir altın değil, yani 2 altın değil bir altın olacaktı. Ha, şu anda kardayız. Onun için bunu mesela 400 diyebiliriz ve geri kalanını satabiliriz. Bakalım satacak mıyız, satabilecek miyiz? Ben de bilmiyorum. Geri kalan hep büyük ticaret zaten. Bizim için önemli olan bu kısım. Mesela yeni yerleşkemizde orada da zengin mantar var. Büyük bir ihtimal zengin mantardan bayağı bir para elde ederiz. Eğer Vogtland'ı seçersek tabii. Ona da bakacağız. Alet satışı. Ya küresel arz, ya küresel dengede bir sıkıntı yok gibi. Ama gördüğünüz gibi eğer mesela sazan balıkları yani bir göletimiz olsaydı zengin göletimiz şu paraya bir baksanıza 5 gold kazanacaktık. Ee, inanılmaz yani 300-400 belki 500 tane balık mevsimlik gelecekti belki daha da fazla. Çok fazla para demekti bu. Neyse böyle de iyi. Ee, biz denememize devam edelim. Çünkü bizim için şu anda buradaki ayvayı almamıza gerek yok. 2 yıl sürüyor aslında. Süreci güzel. Ee, yok biz meyveyi bekleyelim. Ya elma getirisi güzel. Eskiden güzeldi. Şimdi ne oldu bilmiyorum. Aslında burada şeftali diye çevrilen armut da çok iyi. Elma ile armuttan gideriz. Biraz paramız olsun. Demir levhamız da çok fazla. Ee, evet. Ya durum burada böyle bir değişiklik yok. Bakayım. Aynen. Şuraya bakalım tekrardan. Şurada bir yükselme var. Alışveriş noktasını sonra ayarlarız. Asıl odaklanacağımız yer burası şimdi.
En son buradan 2 kişiyi atamıştık. Wildfeld yiyecek tükeniyor diyor. Tükenmez. Mümkün değil. Ticaret merkezini şöyle yakına bir yere kurarız. Ben şurası falan diyordum ama şuraya kurarız. Evet, yeterli malımız yok. Evet, şu başlangıçta evleri yapmamız önemli. Mesela biz Mart'ta başladık. Nisan, Mayıs, Haziran 3 ay ve 3 ayda ne yazık ki anca kurabildik. Yeni biri gelmedi. Onu iyi ayarlamamız lazım. Bu köyde seçeceğimiz yine bence Vogtland olur. Yani eee, mantarı 2 katına katlayıp mantardan para kazanıp burada bir mesela taşı daha hızlı çıkartalım. Taşı satarız aynı zamanda. Vogtland bence bayağı bir değerli. Tabii mesela hangisiydi bir bakalım. Ahşap ustası. Mesela bu da güzel çünkü daha az yakacak tüketimi diyor. %50 diyor. Ya mükemmel aslında. %50 yakacak tüketiminin %50 az değil. Milislerin daha yüksek savaş verimliliği diyor. Mesela %10. E, yay ustaları ve doğramacıların verimliliği diyor. İhraç değeri mesela arbaletlerin, küçük kalkanların büyüğü, bunda da işim diyor ama daha düşük madencilik işçi hızı diyor mesela. Bu kötü tabii ki de bizim için. Neyse biz yine bu bildiğimiz yerden bir gidelim. Şimdilik bunu denemiş olalım. Da seçemiyor muyuz? Ha, seçebiliriz. Şimdi. Doğru değil mi? Evet. Aynen 246 tane mantarımız var. Burayı açabilmemiz için hızarhaneden biraz kalas üretmemiz gerekiyor. Kalası biraz daha şu evler bitsin. Hatta çok hızlı bir şekilde burası sığar mı bize? Sığmaz herhalde. Büyük bir ihtimal ikili şey yapamayız burada. Yok. Yeterli mal yok. Anka depo dolu derin maden diyor. Artık ne kadar şeyse ticaretten biraz yönelsek daha hızlı satış yapar mıyız bu köy tarafında? Hayvan sayısına bakalım. Bir tane daha. Şurada öküzleri hallettik mi? Hepsini aldık mı biz? Kaç tane öküzümüz var? Küçük ağır 2'ye 1. Totaldeki öküz sayımız 6. 2 tanesi 4. 2 4. Daha çiftlik evi 3 tane. 2 4 6. O zaman bizim öküze ihtiyacımız var burada. Bir tane öküz alalım. Bir tanesinin boşta olması lazım. Ticareti biraz daha hızlandırmaya çalışacağız ama bakalım yani. Evet, bunları bir ay daha tutacağım. Ağustos ayının sonuna kadar tutacağım bunları. Ne yapalım? Çünkü kışın saldırı gelmiyor. Gelebilir ama zannetmiyorum geleceğini. Anka depo dolu. Enteresan. Evet, yiyecekle alakalı sıkıntımız hallolacak. Bir yakacak sorunumuz çıkacak ortaya tabii ki de. Ama o da aşılabilir bir sorun başlangıç için. Dediğim gibi burayı çok fazla büyütmeden burada kendi kendine olayı halledip en azından şöyle düşük seviyede bir ya 30 aile barınsa yeter burada. Gerisini artımar arazisi oluşturmayız çünkü hem odundu hem şeydi çok uğraş ister.
Buranın yemeğini de hallederiz. Buradan önemli olan taşı hem satarız hem de göndeririz. Çünkü çok fazla taş çıkartacağız. Buraya da karşılık olarak şey yapabiliriz. Alet gönderebiliriz. Güzel olur. Buranın da alet ihtiyacını gideririz. Taşı alırız. Gibi düşüncelerim var. Zengin mantar inanılmaz iyidir. Onu taşımak zor olacak tabii ki de. Şu anda bölgesel ticaret merkezini bir şekilde kurmam gerekiyor aslında. Şunlar 2 kişilik boş yerler var. 2 3 4 boş yerimiz mi var? Şimdi 4 boş yerimiz olacak. 4 aya tekabül ediyor bu. O zaman ticaret merkezi kurabiliriz. Şöyle. Bence bunu böyle tam ana hat yerine koymak her zaman daha avantajlı. Orası da tam olarak bu oluyor. Ufak ufak satışları mantardan başlatırız. Burada sadece bağlama kazıkları var. Biz bu kazıkların yer... Allah, iptal et dedik, yok. Taşı diyelim. Şuraya taşıyı verelim şimdilik. Orayı da açmış olalım. Tamamdır. Şimdi şuradan bir çizgimizi çizelim şuraya doğru. Tomruk kampı devam ediyor. Hızarhanede bir şey yapamıyoruz. Bir kerestemiz var. 2 tane boşta kalan var. Burayı hızlandıralım. Kişiler dolu. İsmini de değiştirelim Wildfeld'in. Ne olsun? Anka Taş olsun şöyle. Haziran'ın sonundayız. Bir kişi daha taşınacak. Onun için şu atamayı yapabiliriz aslında. Bir hayvan da atamasını yaparız. Çünkü inşaat var. Evet, şimdi inşaat sıkıntısı çıkacak. Ama 3 güne zaten bittiği için sıkıntı yok. Kraliyet vergisi arttırıldı. Bir tane de oduncu kulübesi koyalım o sıraya. Oduncu kulübesi de neresi? Şurayı mı alsın önce? Yani yakından alsın. O sorunu halledelim çünkü. Evet, bir kişi taşındı. Sadece bir kişi inşaatla ilgileniyor. Bir ay sonra Ağustos'ta da 2 kişi olacak. Buranın yiyecek sorunu an itibariyle bu sene için halloldu. 7 ay diyor, toplamda 5 ay bile olsa. Balık olayına gidebiliriz de şimdi değil. Nüfusun biraz çoğalması lazım. Bir yol çizip balığı da alabiliriz. Hiçbir sıkıntı değil yani. Sıkıntısız. Şöyle bir gezelim, neler var neler yok. Genel depo dolu. Azaltalım insan sayısını. Yakacak sorunu yok gibi zaten. Bir tane hayvan satın alalım. Ticaretimiz akmış biraz. Güzel. 460 paramız var. Buraya taşınan yok. Armut 4 yıl diyor. Elma 3 yıl. Bence elmadan gidelim. Bir tane de ayva bence alalım. Hızlı olur, 2 yıl. Burada yine bir havuçtan gidelim, büyütelim. Gelecekle de bir lahana ya da pancardan. Ne kadar pancarın verimliliğini bilmiyorum ama o da sebzeler bölümüne girdiği için yani avantajı olacaktır illaki. Şimdi burası Nadas ama Ekim ayında ekim yapılabilecek. Burası toplandıktan sonra Nadas'a mı girecek? Büyük bir ihtimal, evet. Öyleymiş. Olsun, sıkıntı yok.
Şu anda artık zaten bir ileriyi gözden çıkardık. 3. yeri de aldık. Yavaş yavaş gideceğimiz için bir sıkıntımız söz konusu değil gibi. Aletimiz var. Buranın da aleti var. Buranın tuzu çok fazla. 950 tuz. Ve tuzun büyük ticaret olması çok kötü. Yani tuz eğer küçük ticarette olsaydı çok iyi para kazanırdık. Ama ne yazık ki büyük ticarette. Ve yeteri kadar sosis yapıyoruz ama sosis de aynı zamanda büyük ticarette. Yani buranın para kazanması iyi gibi ama göreceksiniz asıl parayı buradan kazanacağız. Şu küçücük yerden çok para kazanılacak. Şuradan bir yer daha inşa edebiliriz artık. Evet, taş ocağı, zengin taş rezervi bizim için uygun. Bir tane ağaç sökmüş olalım. Çok iyi. Şimdi bunun yanına hemencecik şöyle hızlı bir şekilde taş ustası görev alanını inşa edelim. Artı onun yanında moloz taşını yakarak harç da üretebiliriz. Onu da yapalım. O kadar insan yok şu anda bunları yapabilecek ama ticaret merkezimiz kuruldu. İnek alamayacağız. Şimdi burada küçük ticareti bir ayarlamış olalım o sıra. Moloz taşı satacağız başta. Bunu mesela 10 yapalım. Harç satarız ama yani çok da önemli değil. Harç ihtiyacımız olmayacak. Aynı para olması işçiliğin çok fazla demek ama sadece çeşitlilik sağlayacağı için hem moloz taşı hem harç satımı daha mümkün olabilir. Çok zaman geçti ama enteresan, küresel bir dalgalanma göremedik. Acaba baron modunda yok mu bu? Onu bilmiyorum. Gördüğünüz gibi işlenmiş taş da satabiliriz. 5'ten satılıyor ileride. Ama asıl olay bizim burada işlenmemiş taş olması lazım. Nerede o? Burada aynı fiyata satılıyor. Onu da bir ihraç edelim şu anda. Mesela 25 diyelim. Çünkü aynı zamanda da işleyeceğimiz için işlenmiş taşımızı da aktarırız merkezimize ve diğer yerlere. Evet, bu ayarlarımızı yaptık. Gördüğümüz gibi nüfus olayımızda yeni yer inşa etmemiz gerekiyor aynı zamanda. Hemen onu yapalım. Bence zanaatkarlar bölümüne buraya taşla alakalı güzel bir şeyler eklenmeli. Eklenebilmeli yani. Fark ettiyseniz o eksiklik var. Demirler var. Odun, kereste, kalkan tarzı şeyler. İşte kalasla yapabildiğimiz, aynı zamanda giyecek. Burada yine post, yine buğdayı kullanabiliriz. Ama taşla alakalı zanaatkarların yapabildiği bir şey yok. Yani şu boşlukları umarım yapımcısı doldurur. Ve taş da artık zanaatkarlar tarafından üretime girebilir umarım. Evet, yakacağımız 0. Buraya bir kişiyi atayacağız. Ona da bir gelişmiş diyeceğiz. Şöyle şurayı alalım. Evet, şu anda gidişatımız bence güzel. Bunun dışında kaç kerestemiz var? 7. Hani biraz daha ev kuralım, arada unutabiliriz. Buranın nüfusuna ihtiyacımız var çünkü taş, yani nüfus çok fazla olmasa da biraz da ihtiyacımız var taş için. Şöyle bir tane de ambara bir kişiye atayalım. Hatta ambarı da yükseltelim. Hazır elimizde kalasımız varken unutmayalım.
Yiyecek olayı hallolur. Mantarı bir tık satabiliriz. 8 ay diyor. Oradan biraz para kazanalım. Mantar nerede? Burada. Bak mantardan güzel para kazanabiliriz. Mesela bize 75 mantar kalsın. Geri kalanını satalım. Oraya bir kişi atarsak kimse kalmayacak elimizde. Onun için şöyle yapabiliriz. Burayı 1'e indiririz. Ee, Şu toplama işini yarıya alırız bir kişiyle. Buraya da bir kişiyi atarız. Hayvanı var mı? Yok. Tamam. Gayet ideal. Buraya bakalım. Genel depo dolu, genel depo dolu. Bayağı bir doluluk var genel depolarda. Büyük ambar. Ya taşıma olaylarında bir sıkıntı yaşıyoruz şu anda. Bu bekliyor, taşıma yapıyor. Arada çok dikkat etmek gerekiyor. Bunlar bug'a girebiliyor. Mesela şu anda üretkenliğin çok düşük olduğunu görüyoruz. Bekliyor, taşıma yapıyor. Çalışma alanını göster. Burası hızarhane olması lazım. Yani bize kalas üretmesi lazım. Geçersiz atama. Şöyle buradan bir çıkartalım burayı. Başka nerede problem var? Tomruk kampı burada problem var. Burayı yavaşlatalım. Evet, hızarhane kalası üretemiyor. Enteresan. Herhangi bir yükselme var mı? Var. Şurada bir iki yükseltelim şunları. 3. seviyeye. Bazıları 1. seviyede kaldı. Burası bizim sonuçta merkez köyümüz. Evet, gördüğümüz gibi kalasımız bitti. Yay üretimiyle alakalı bak, yay 214, niye böyle, bunu durduramıyoruz. Onu bir kapatalım. Bir bug var bence. Biz bunu sınırlamış olsak da 112 ile. Yani durmak bilmiyor, hala yay yapıyor. Onu bir arbalete alalım, hiç yapmasın ya. Yani başka bir aklıma bir şey gelmedi. Giyecek olayında sıkıntımız yok. Ee, Bunlar giyeceğe devam etsinler bence. 6 ayda bir değişim söz konusu giyecekti. Bunu yaptık. Sonra kasaplarımız sosis üretiminde nasıl? Sosis üretimimiz gayet iyi gidiyor. Elimizde havucumuz, lahanamız var. Bahçeyi bir tık daha arttırabilir miyiz? Gerek var mı? Bence totalde burada 2 meyve ağacımız, ama küçük bu bahçeler. Artık böyle olacak. Sıkıntımız 4. seviyeye geçerken olacak. Çünkü meyve ağaçlarını çok iyi tutmadığımız için gördüğünüz gibi burada meyve mesela takılı. Hayvan ürünlerinden süt, yumurta gibi unsurlar yeterli oluyor. Mesela ayakkabıyı da tamam diyebilir. Kiliseye erişim. Mesela niye yok kiliseye erişimi? Aslında var. Enteresan. Burada meyveler, hayvan ürünleri... Ha, bu 3. seviye değil, 2. seviye bu. Şu 3. seviyeden bakalım. Evet. Bize meyve gerekecek ve bu meyve yetersiz bence. Bunu bir düşünmedik. Fazla şeye yöneldik. Burada da ufak bir hatamız oldu. Ya şu saatten sonra meyve yapmamız mantıklı mı bilmiyorum. Yani şurayı bir taşıyalım. Bunlar şöyle bir, şu yolun yenisini yapalım. Tamam. Mera alanımız nasıl? Mera alanımız evet, sınırda. Yani kasabımızın tekini buna yönlendirsek bu sefer sosis üretimimizde sıkıntı olacak. 3 tane kasap yapsak mı acaba? Bayağı bir kasabı olan, eti bol olan bir şehir haline geliyor merkez. Ankataş ne alemde? Evet. Şöyle bir bakalım. Buranın inşaatı devam ediyor. Güzel.
Bir kişiyi atadık. Para gelmiş mi? Gelmemiş. Olsun. Mantar getirmiş mi? Getirmiş. 33 tane. Satarsa seviniriz yani. Evet, kerestemiz var bence. Bunu bir çıkartalım. 34 kerestemiz tamam. Bu devam etsin. Ya kalasımız var, pardon. Kereste değil. Tamam. Bir de buraya bakalım. Burada Eylül ayına girmişiz. Eylül 6. Ben yine unuttum. Ha, iyi oldu gezdiğimiz. Evet, bunların mahsullerin toplanması gerekiyor. Hayvanları atayalım ama hayvanlarla alakalı Nadas'a kaldığı için bak, bu çiftlik evini unutmuşuz. Ama önce işçileri bir atayalım. Şöyle yapalım. Bütün işçileri buraya yönlendireceğiz. Yetecek mi bakalım? Yetecek. İnşaat işi için atanmamış aile gerekiyor diyor. Tamam. Şöyle bakalım. Şuradan bir kişiyi çıkartalım. Buranın nüfus olayı yine dolmuş gördüğünüz gibi. Tam da buraya yerleşim olmuş. Ya buradan bir seçim yapmamız lazım. Havuç seçtik mi biz? Seçtik. Lahana seçersek 18 hafta diyor. Yaklaşık 1,5 sene. Tam 1,5 senede gelecek. Pancar sürekliliği var. Ama bir lahana seçelim ya. Aileleri yükselttik mi? Evet. Gördüğünüz gibi nüfus çok hızlı artıyor. Şimdi evleri eğer ki yakacak probleminiz varsa, ki ben bundan sonra bahçeli ve şu evlerin dışında evleri küçük ama iki aileden oluşan evler halinde kullanacağım. Çünkü yakacak sorununu ancak böyle engelleyebiliriz. Fidan ekimi nasıl gidiyor? Gördüğünüz gibi küçük küçük ağaçlarımız oluşmak üzere ama ne kadar zor, ne kadar yavaş oluştuğunu görüyoruz. Yani kötü değil ama burayı biraz ağaçlandıralım. Komple burası ağaçlandıktan sonra boş bir bölgeye gelip örneğin şuraya gelip bir de burayı ağaçlandırırız. Şu bölgeyi gösterdiğim. Böyle yıllar geçer gibi geliyor bana. Bakalım. Maltane çalışıyor. Ortak fırında şuraya da ihtiyaç yok. Bence tamam ya. Şöyle ilerleyelim. Burada evet, mantarla alakalı bir doluluk var ama mantar zaten bitiyor. Artık bu sezonun sonu, yani Mart ayından itibaren tekrardan mantar elde edebileceğiz. Evet. Toplamda 4 kişi boşta. Şuranın yapımı hızlıca biterse taş çıkarmaya başlarız. Para kazanmışız. 10 altın gelmiş. Ama 20 ile bir şey yapmayalım şu anda. Yakacak olayımız nasıl? 10 ay. Buradan oduncu kulübesinden çıkartalım. Keresteye girelim. Kalas, kereste, bunlar biraz böyle önem arz edebilir. Evet. Şuraya kişileri atayalım. Bunlar taş ocağında çalışmaya başlasınlar. Şuradan almıştık herhalde. Aileyi alalım. Onun dışında yapacak bir şeyimiz
yok gibi. 3 tane aile var. At satın alacağız. Eğer ki satışlar olursa, gördüğümüz gibi işlenmemiş taşımız ve moloz taşımız çıkıyor. Çıksınlar. Bunlar önemli bizim için. Buraya bakalım. Burada da mantar bitmiştir. Artık buradan alabiliriz. Genel depo dolu, genel depo dolu. Sürekli bu olayı veriyor. Ve Hızarhane buradan atamıştık, evet. Şeyi alalım. Hemen çalışmaya devam etsin Hızarhane. Büyük bir ihtimal artık kalasla alakalı bir sıkıntımız olmayacak. Yaklaşık 200-250 kalasa ihtiyacımız olabilir. Emin değilim. Köşkün yapımında, ikinci seviye surların oluşumunda onları çıkartabilmemizde. Ama sanki ikinci seviyeye ulaştırdığımızda, yani ilk seviyeyi böyle şey yapabilirsek, kalas değil de sanki yerine taş kullanıyorduk gibi, böyle bir şey aklımda kalmış. Bakalım. Evet, bir üçüncü seviyemiz daha var. İkinci seviyeler burada. Yani yerimiz var gibi. Şuraya bir ev, ondan sonra şuraya bir bahçeli ev yapacaktık. Aklımda kalan, değil mi? Öyle bir şeydi sanki. Meyve ağacı dikeriz maksatlı. Öyle aklımda kalan. Şöyle bir şey yapsak nasıl olur acaba? Burası çok büyük olur ama yani bayağı büyük. 3 tane. Evet. Bakalım. Kilisenin seviyesini arttırabiliriz. Bunun avantajının tam olarak ikinci seviye kilisede bir avantajı söz konusu mu bilmiyorum. Ama şey yazıyor üstüne geldiğimizde. İnanç seviyesi, ya tımar arazilerinin, telaffuz edemedim. Tımar arazilerinin 2 inanç seviyesi gereksinimini karşılar diyor. Acaba daha iyi bir yüksek seviye daha iyi mi bilmiyorum. Şeye bakacağız. Zaten işlenmiş taş, harç ve kiremitle oluşuyor bu. Buradan kil toplamamız için var mı kilim? Şurada var. Kili toplayıp burada şu düşük seviyedekini halledebiliriz. Hatta şimdi bile yapabiliriz onu. Aradan çıksın bence. Evet. Şurası okey o zaman. Şimdilik böyle çekelim. Bu yollar değişecek çünkü. Köşkü ikinci seviyeye çıkartırken yol olayını tekrar ederiz. Köşkün şöyle bir sıkıntısı var, düzelttiler mi? Bug'a çok girebiliyordu. İstediğin gibi askerleri surlara dizemeyebiliyordun. Sıkıntılı bir süreç olabiliyordu. Evet, buranın yiyecek olayı da tamam. Maltımız devam. Bira yapımı devam ediyor. Güzel. Zincir zırhlar yapılmış. Harika. Mesela miğferler bitmiş aktarması. Zincir zırhı aktaralım. Savaş şeyi aktarımı, miğferi gönderdik. Savaş şeyi aldık ve bayağı kullanılmış herhalde. Hiç kalmamış. Biz biraz da zincir zırh gönderelim. Evet. Şöyle. Çünkü 3. seviyedeki evlerin içerisindeki askerler
donanım olarak zincir zırh kullanabiliyorlar. Eğer seviyesi 2 ise dolgulu zırh ketenden yapılıyor bu. Ama bence en iyisi zincir zırh zaten. Şöyle yapalım. Yaptık değil mi? Evet. Savaş şeyi alıyoruz ama savaş şeyi yerine başka ne alabiliriz diye düşünüyorum. Yemekle alakalı bir sıkıntımız yok. Bence artık bu askerlere ihtiyacımız yok. Bunları gönderebiliriz. Bayağı bir paramızı aldılar. Beklettik yani. Ama yapacak bir şey yok. Bunlar ekimlerine devam ediyor. Sanırım bu taraf nadas bırakıldığı için gelecek ekimin buğday ve buğday olduğunu görüyoruz. Önemli değil, sıkıntı da değil. Yani merkez ele geçiriliyor. Ya şans işte. Yani oyun bunu bilerek mi yaptı? Daha yeni gönderdim askerleri ya. 2 gün önce gönderdim. Kiralayabiliyor muyuz? Hayır olacak herhalde. Kiralayabiliyoruz. Çok enteresan. Ay ay. Ankataş. Ama oradan geliyorlar. Ne diyeyim bilemiyorum. Yani merkez ele geçiriliyor. Şimdi bakalım nereden geliyor. Haydi bakalım nereden geldiğini görelim. Baron Efendi yeni bir mesaj 261 diyor, azıcık diyor, bir şeyler diyor. Cevap verelim. Tartışmaya kapalıyız diyelim. Düşman birimi nereden geliyor? Şansa yine Anka tarafından geliyor. Yani şu taraftan gelmedi hiç. Sebebini bilmiyorum. Ya hep buradan geldi. Garip yani, o da bir şans herhalde oyunda. Çünkü köprünün orayı savunuruz diyorum. Köprüyü savunamıyoruz. Geldikleri yer hep kara oluyor bu şekilde. Buradan bir mahiyet çıkartacağız. Bu mahiyeti çıkardığımızda bunlarla karşılaşabilir ama bakalım. Buradaki mahiyet sayımız azalmış. Onu bir yükseltelim. Neleri var? Aynı sayılarla geliyor. 36 mahiyet askeriyle ve 36'şar olan kiralık piyadesiyle geliyor. Bunlar aslında ortalama savunma, ortalama saldırıda olan asker tipi. Ya bir de okçuyla geliyor. Ya biz okçuyu zaten hallediyoruz. Ama işte o kadar hızlı geliyor ki dibimizden çıkıyor şansı. Hani şu kiralık askerleri yetiştirmek falan problem. Şöyle yapalım. Sonra güzel güzel. Asker çıkartma sayımız gayet iyi. Bence çıkartalım, bununla biraz uğraşalım. Zaten gelmesi gereken yer aslında burası. Mesela şu anda biz köşkümüzü 2. seviyeye ulaştırmış olsaydık kuşatması gereken yer burası ya. Biz köşkün surlarına çıkacaktık. Surlarından gelen bu askerleri hiç uğraşmadan, yani hepsini okçularımızla indirecektik. Herhalde. Ben de denemedim bunu ama ben sadece köprüden savunmayı denedim. Yani köprünün orayı savunma olarak, kalkan olarak kullandım ve köşkten vurarak gelen askerleri, arkadakileri düşürdüm. Ama bu dediğim yöntemi hiç denemedim. Deneriz bu oyunda, bunu da görürüz gibi. Ama her yıl bir baronla bir münasebetimiz oluyor. Bu arada askerlerimizi biz buradan çekmişiz daha yeni. Okey. Hatta biraz daha geriden başlayalım ya. Çok yakından dövüşmenin bir anlamı yok. Bunlar direkt saldırıyor zaten, baksana.
Şimdi bir soldan şuradan, tamam mı? İki de sağdan okçularla tam ortaya alalım bunları. Güzel olur bence. Şöyle. Bir de şöyle. Geri kalanları şöyle ortaya alalım. Biraz daha geriye çekmem sanki daha iyi gibi. Yani o kadar adamların gelişine yapmayalım. Daha geriye çekelim. Evet, askerlerimiz yoruldu. Mahiyetlerimiz yoruldu daha doğrusu. Sanki her bir seride bir savaş görüyormuşuz gibi geliyor bana artık, yani saldırgan modda. Aslında düello modu da güzel. Böyle 3 tane yapay zekaya karşı. Ama dediğim gibi çok gelişmemişler gibi. Şöyle yapacağız. Hatta şöyle yapalım, ulaşmalarını sonradan rahat sağlarız. Biraz daha yakın, biraz daha yakın. Mesele buradaki okçu nereye gidiyor? Tamam. Düşmanı üzerimize çekelim. Bu nereye gidiyor? Saldırma, saldırma. Evet, şimdi ilk okçuların oraya yöneldiler. Şimdi okçular geri çekeceğiz. Aa, bu direkt saldırıyor bunlar. Gel buraya. Ama bu okçular bizim üzerimize nasıl saldırıyor? Buna okçu değil mi ya? Ellerinde ok var. Ve işin garibi, işte beklemediğimiz bir şey oluyor. Yani biz bir plan yapıyoruz ama o plan istediğimiz gibi ilerlemiyor. Yok yani, çok enteresan. Yakaladılar. Harika ya. Çok iyi. Biz de onların okçularını yakalayalım. Çok iyi. Okçularını dağıttık. Bizim burada fazladan mahiyetimiz de var.
Bize hala teslim olmamız için mesaj yolluyor ya. Yani yanlış mesaj göndermeyelim de. Bu kadar. Bakalım daha hala bitmemiş gibi gözüküyor savaş. Dağıldılar ama yani baron durmayabilir hala. Bakalım biz şu köyümüze bakalım o sıra. Satışlar. Güzel güzel şey alabiliyor, at alabiliyor, at alalım. At önemli. Taşlar nasıl çıkıyor? Taş seviyelerimiz 62 tane işlenmemiş taşımız var. Harika. Onu bir işleyelim. Şuraya da 2 kişiyi atayalım. 4 tane aletimiz kalmış. Bir kaynak alanı kuralım buraya. Çünkü transferlerimizi alet üzerinden de yapalım. Rahat rahat. Şöyle kurduk. Bir tane de bu tarafa kuralım. Yiyeceğimiz, yakacağımız biraz azalmış gibi. Şöyle bir yakacak olayını biraz arttıralım. Evler dolmuş. Bunun olayını şöyle yapalım. Evet, şöyle ikili evler olsun. Bir tane de bahçeli yapalım. Sebzeli olsun. Yeni bir mesaj. Hala askeri kalmadı ama hala inanıyor. Enteresan. Yani evet. Bu şekilde uygundur bence. Durum ne burada? Bu kiralık askerleri göndereceğim. Bunların birimi dağıt. Onun askeri yok herhalde değil mi? Ben göremiyorum ya. Bir düşman birimi varsa eğer. Var. Biz askeri gönderdiğimiz an itibariyle paralı askeri hemen bir düşman birimi görüldü. Ve bizim gönderdiğimiz askerler geliyor şu anda. Büyük bir ihtimal aynı iki türlü asker işte. İki tane okçu. Ne yapabilir bunlar? Evet. Çok enteresan. Oyundaki olay yani bütün kiralık askerleri baron kendi alıyor. Bir tane ekibi biz aldık diye alamadı. Onu yolladık, hemen onu satın alıp bize karşı kullanıyor. Ve bunların saldıracağı yerde şuradan olacak. Ya okçular ne yapabilir ki okçular? Hatta şöyle yapalım biz. Bak. Full okçuyu koyu verelim şeye. Full okçuyu, iki tane okçuyu indirelim gitsin yani. Hatta buradaki mahiyeti de gönderelim.
Şimdi şunları da bir gönderelim. Hiç sıkıntı değil. Acelelik bir şey de yok zaten. Heh, tamam. Evet. 4 tane okçu. Hatta başka alabiliyor muyuz? Şöyle alabiliyor. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane okçu. Gel bakalım. Şuraya çıkartalım 5 okçuyu. Nereden geliyordu bu? Yukarıdan geliyordu yanlış görmediysem de. Biz daha yeni öyle demedik mi? Aynen şuradan geliyor. Büyük bir ihtimal şu yoldan, köprüden gelecek zaten. Biz de şuraya dizileceğiz. Onlar gelirken hatta mahiyeti hiç sokmayalım. Mahiyet burada dursun ya. Bu kadar da basit olacak bu savaş. Burada bir ceset çukuru 76 tane. Şöyle bir yapalım. Aslında burada da bir update gerekiyor. Keşke yapsam. Yani diyor ki cesetlerin defnedilmesi gerekiyor ama senin tarafından ölen asker bir de karşı taraftan ölen askerin sayısını vermiyor. Burada total sayıyı veriyor. Ve bunun istatistiği zor bir şey değil aslında. Ha, burada belirtiyor olsa daha güzel olur bence. Biz yine de kiliseye de bir atama yapalım. Buraya atama yaptık. 2 tane atama yapalım. Buranın inşaatı devam ediyor. Parasal durumu gayet iyi. 178. Bu parayı direkt bahçeye harcarız ve ağaca harcarız. Durumu böyle. Yani gayet iyi. Anka tarafında bir sıkıntımız yok. Bakıyoruz gayet iyi. Buraların sürülmesiyle alakalı bir problem yaşadık mı? Nadas'tı burası. Burası da mı Nadas'tı? Yok, ekilmiş gayet iyi. Tamamız. Bu taraf ekilmiş, bu tarafta Nadas bırakılmış. Bazen bu kayıt esnasında crash oluyor fark ettiğim. Evet. Burada aile yükseltmeleri var mı diye bakıyorum. Yokmuş, tamam. Nerede bu düşmanlar? Hemen onları bir mıhlayalım. Şuradalar. Gelin bakalım. Şimdi hem okların isabet oranını azalttık hem de alana yaydırdık. Şu şekilde. Evet, şimdi ilk gelenleri ve gözlemleyelim, neredeler? Göremiyorum. Şuradalar. Ha, daha bu var. Sen gel sen. Sen de şurada dur. Yani sadece bir zaman kaybı yaratıyor bize. Evet, şu anda savaşımız başladı. Bakalım neler yapabilecek. Biz buraya inebiliyor muyuz? Savaş esnasında. Oo. Okçuların sesine bakın. Okların sesine. Nasıl bir meditasyon değil mi? Evet, köprüden geçirmiyoruz şu anda. Dağılıyor. Diğer grup
Bu kadar. Yok yok. Hala geleceğim diyor ama asker yok. Gelemez. Hala ısrarla. Çok kolay bir kazanım oldu. Gördüğünüz gibi. Yani sadece bize zamansal rahatsızlık veriyor şu anda. 47 gün öyle bekliyor. Yani bunun sıkıntısı işte, eğer yakacağınız yoksa, yemeğiniz yoksa, asker ürettiğinizde, böyle çıkardığınızda bu bekleme süresiyle bir sıkıntı yaşıyorsunuz. Mesela kiralık asker var mı? Yok. Paralı asker de yok. Birazdan burası kazandık diyecek. Şimdi totalde 3 kişimiz var. Kaynak alanı. Bir tane katır alalım. Burada bir değişim söz konusu olacak. Onu da merkeze gönderelim. Merkezden ne alalım? Yiyecek alalım. Mesela sosis alalım. Sosis bayağı var bizde. Ne verelim? İşlenmiş taş verelim oraya. Evet. Gayet iyi. Bu taraf tamam mı? Bu tarafta tamam ama atımız yok. Yine de bir kişi atayalım. Aynı şekilde yapalım. Gönderelim buradan. İşlenmiş taş. Ve alacağımız şey de sosis olsun. Merkez olsun. Evet. Gayet güzel bir alışveriş olduğunu düşünüyorum. Ben bunları yeniden bırakıyorum. Buradan asker gelmeyecek. Sadece bir maiyet 24 tane şurada tutalım. Ya kazanacağız yani. Ama son güne kadar bekleyecek demek ki. Ya baron iyice hırçın bir baron. Dediğim gibi gücünü azaltmanız gerekiyor. Ha şunu da yapabilirsiniz. Hani bu saldırılardan sıkılırsanız her yeri işgal edersiniz. Onu da yenersiniz zaten. Paralı asker. Ama şu anda sadece tek bir tane paralı asker var işte. Yenersiniz bir şekilde. Sonrasında her yer sizin olduğu için artık baron saldıramaz. Arada bir haydut saldırısı görürsünüz. Ama bu da keyifli mi? Tabii ki de keyifli. Sadece saldırıları bence tek düze. O biraz kötü. Çok basit yani saldırıları. Evet. Kaç tane işlenmemiş taş? 24 tane. İşlenmiş taş sayımız neredeydi? 54. Tamam. Çok iyi. Harç da oluyor. Büyük bir ihtimal bir dahaki bölüm ya da ondan sonraki bölümde, yani 2 saatlik evrede köşkün inşaatına başlarız merkezin. Ki olması bayağı sürecek o büyük duvarların. Her yıl saldırıyor baron zaten. Yapacak bir şey yok. Buradan da kilimizi falan çıkartalım. Kiremitimizi. En azından ahşap kilisemizi bir yükseltiriz küçük taş kiliseye. Soğuk diyor merkez için. Yakacağımız 2 ay kalmış. Yakacağı ve yaşamak için takdire donarak ölebilirler. Enteresan.
Oduncu kulübesi neredeydi? Biz oduncuyu nereye ayarladık? Kömürle beraber burada. Bir yere koydum ama. Şuraya. Enkaz var. Tuz madeni yıkılmış. Onun dışında şuradan bir birhaneden kişileri çekelim. Evet, mutluluk seviyemizi arttırıyoruz ama şu anda memnuniyet %47'ye düşmüş. Sebebi de büyük bir ihtimal vergiyi unuttuk biz. Çok fazla vergi veriyorlar şu anda. Yok, fazla da vergi vermiyorlar. 10 yapalım. Bu memnuniyetsizliğin sebebi soğuk artı vergilendirme artı yine soğuk. Yani bizim bir yakacak problemimiz var ama ben oduncu kulübesini niye göremiyorum? Oduncu kulübesiyle sanki kömür yan yana ben bir yere koyduğumu hatırlıyorum ama nereye koydum? Merkezde bir yere koydum. Bakıyorum. Çok enteresan. Gerçekten kömür fırınını bulamıyorum. Hani şeye bakacağım. Sadece yakacak odunumuz var. Enteresan. Şöyle yapayım, şöyle bakayım. Buraya kömür fırını koymamışım demek ki. Yani sadece Anka'ya koymuşum. O zaman buraya devam edelim biz. Yani ama oduncu kulübesini de bulamadım. Enteresan bir şekilde. Düşman birimi görüldü. Evet, yine bir 40. Bak işte bu kötü. Niye ki? Daha yeni bahsettiğim şey. Şimdi benim burada bir yakacak sorunum var. Ama bu ısrarla saldırıyor. Saldırsın bakalım. Gerçi videomuzun sonuna gelmişiz. Bir saatimiz dolmuş ama bir dahaki bölümde bu son saldırı... Ya 30 günde nasıl yetişecek onu da bilmiyorum. Baron gerçekten saldırgan modda oynarken çok hırçın, gördüğünüz gibi. Yani aç gözlü bence. Aç gözlü bir köpek falan diyormuşum. Neyse, bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın diyorum.